Selam, nasılsınız dostlarım? Ben gayet iyiyim. Bu videomda bez çantamı nasıl diktiğimi anlatacağım. İlk olarak ben bez çantamı kanvas kumaştan diktim ve yarım metre bir kumaş kullandım. Çantamın enini 38 santim yaptım, boyunu da 40 santim yaptım. Tabii siz bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şu an kestiğim kısımda ince olan yer çantamın kulpunu oluşturacak. Daha kalın olan kumaş parçası ise çantamın hem gövdesini hem de cep kısmını oluşturacak. Kumaşımı kestikten sonra çantamın boyunu ölçüyorum. 40 santim olarak ölçtüm. Daha sonra yukarısında bir 10 santimlik boşluk kalıyor. O 10 santimde benim çantamın ağız kısmının dikiş payı olacak. Ben ağız kısmını 2 defa katlayarak diktim. O yüzden dikiş payını bir miktar fazla bıraktım. Kumaşımı kestikten sonra en alt kısmından 2 santimlik bir yer işaretliyorum. Bu işareti daha sonra dikeceğim düz bir şekilde. Burası çantamın en alt kısmı olacak. İsterseniz burayı hiç dikmeyebilirsiniz. Bu 2 santimlik kısımdan yukarıya doğru 27 santim işaretliyorum. Buraya benim çantamın cebi gelecek. Daha sonra cep olarak kullanacağım kumaşı aldım. Bu kumaşı 27 santim olarak ölçtüm. Alt ve üst kısmına dikiş payı olarak birkaç santim bıraktım. Bu size göre değişebilir. Dikime ilk olarak cebin ağız kısmını dikerek başladım. Ağız kısmını 2'ye katladım. Biraz daha tok durmasını istediğim için. Evet, cebimizin ağız kısmını diktikten sonra çantanın alt kısmını iğneliyorum. Daha rahat bir şekilde dikebilmek için. Ve bu kısmı dikiyorum. Ceple çantayı birleştirdikten sonra ben video çekmeyi unutmuşum. Ama sadece çantanın iki tarafını dikiyorum. Ve en aşağı kısmı için 2 santimlik bir yer işaretlemiştim. O kısımları diktikten sonra çantanın gövde kısmı bitmiş oluyor. Aynı zamanda ben çantanın cep kısmının 2 gözlü olmasını istediğim için o araya da bir dikiş geçmiştim. Ama siz isterseniz hiç o dikişi atmayabilirsiniz. Gene video çekmeyi unuttuğum bir kısım. Çantanın kulpunu 4'e katlayarak diktim. Kulpumun boyunu 55 santim civarında yaptım. Ama bunu kendinize göre yapmanızı öneririm çünkü değişiklik gösterebiliyor. Kulpu çantaya isterseniz direkt iç kısımdan da dikebilirsiniz veya benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Evet, çanta dikimi bittikten sonra sıra üzerini boyamaya geliyor. Ben çantanın ön kısmını bantlarla eşit parçalara böldüm. Ve bazı çizimler yaptım. Daha çok güneş ve ay figürleri seçtim. Siz isterseniz buraya görsel koymaya çalışacağım. Daha minimalist çizimler de yapabilirsiniz. Bence onlar da çok güzel duruyor.
Boya olarak akrilik boya kullandım. Eğer elinizde sulu boya varsa sadece onu da kullanabilir misiniz? Aslında tam olarak bilmiyorum. Hiç denemedim kumaşta sulu boya kullanmayı. Ama denemek isterseniz neden olmasın? Ve söylemem gereken en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Ben çantamın kumaşını yarım metre almıştım. Sanırım bunu başta söylemiştim. 8-9 TL civarında bir miktarı aldım. Ve dikimi gerçekten çok basit. Eğer evde dikiş makineniz varsa para vermek yerine tabii ki de kendinizin dikmenizi öneririm. Videomu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.